Festivallerin ülkesi olan İspanya'nın konuştuğu dil İspanyolcadır. Ancak ülkede Portekizce, İngilizce, Fransızca da konuşulan diller arasındadır. Avrupa'nın en fazla göç alan ülkelerinden biri olan İspanya'nın nüfusu 2023 yılı itibariyle 46 milyon 754 bindir. İspanya nüfusunun %56'sı Hristiyan, %5'i diğer inançlara mensupken kalan %30'luk kısım ise kendini ateist olarak tanımlamaktadır. 506 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle İspanya Avrupa'nın 4. büyük ülkesi konumunda yer almaktadır. İspanya'nın kuzeyinde Andorra ve Fransa yer alırken batısında ise Portekiz yer almaktadır. Ülkede kış ayları normale göre oldukça soğuk geçer. Yazları ise tam tersine kavurucu bir sıcaklık hakimdir. Ancak diğer Avrupa ülkelerine göre çok yağış almaz. Özellikle yaz aylarında ülkede kuraklık hakimdir. İspanya'nın başkenti Madrid'dir. İber Yarımadası'nda bulunan bu şehirde turizm oldukça gelişmiştir. Ülkenin en güzel gezilecek yerlerinden Kraliyet Sarayı, Prado Müzesi ve Kraliçe Sofia Müzesi başkent Madrid'de yer almaktadır. Her yıl 10 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Madrid şehri aynı zamanda bir futbol kentidir. Her yıl binlerce futbol sever Real Madrid'in maçlarını izlemek için bu şehre gelmektedir. Madrid'in 550 kilometre güneyinde yer alan Sevilla ise Endülüs bölgesinin en kalabalık kentidir. Tarihi binaları ve mimarisiyle ön planda olan bu şehrin nüfusu 2 milyona yakındır. Ek olarak şehirde 100 bine yakın Müslüman da yaşamaktadır. Bir diğer futbol şehri Barcelona da İspanya'nın en gelişmiş şehirlerinden birisidir. La Sagrada Familia, Casa Mila ve Picasso Müzesi gibi tarihi yerler bu şehirde yer alır. Gece hayatı ile de ünlü olan bu kent her yıl 6 milyona yakın turist ağırlamaktadır. Şu anda Fransa'nın Paris şehrinde yer alan Paris Kulesi aslında İspanya'nın Barcelona şehrinde yapılacaktı. Ancak o dönemin hükümeti tarafından göz yorucu bir görüntü olacağından reddedilmişti. En başta festivallerin ülkesi diye bahsettiğim İspanya'da her yıl La Tomatina adı verilen domates festivali yapılır. Bu festival yaklaşık 40 bin insanın katılımıyla İspanya'nın Buñol şehrinde düzenlenir. İspanya'nın diğer ilginç yönlerinden birisi ise Intempo isimli bir gökdelendir. Yapımına 2007 yılında başlanan bu gökdelen İspanya'nın ekonomik krizden çıkışını kutlamak için yapılmıştır. Ancak mühendisler binanın 20. katına kadar asansör yapıp istifa etmişlerdir. Daha sonra yeni gelen mühendisler ise binayı devam ettirmişler ama bu sefer de 20. kattan sonrasına da asansör yapmayı unutmuşlardır. İspanya'da güncel olarak kullanılan para birimi ise Euro'dur. Ancak 2002'den önce İspanya para birimi olarak İspanyol pesatası kullanmaktaydı. Şubat 2002'de yürürlüğe giren yasayla Euro'ya geçildi. İspanya bayrağı ise yatay olarak 3 şeritten oluşur. Renkleri üstten başlayarak kırmızı, sarı ve tekrar kırmızıdır. Bayrak üzerindeki sembol ise kraliyet ailesini temsil eder ve bu bayrak 19 Aralık 1981'de tüm dünyada kabul edilmiştir. İspanya tarihine gelecek olursak, İspanya topraklarında yapılan arkeolojik araştırmalar bu coğrafyadaki insan izlerinin 35 bin yıl öncesine dayandığını göstermektedir. Ancak bölgenin bilinen yazılı tarihi M.Ö. 2000'li yıllardan başlamaktadır. Bu tarihlerden itibaren İber Yarımadası'nda İberler ve Keltler, Fenikeliler, Yunanlar ve Kartacalılar hüküm sürmüştür. M.Ö. 205'te Kartacalıların hakimiyetine son veren Roma İmparatorluğu bölgeyi ele geçirmiştir. Bu tarihten itibaren bölgede Roma kültürü yaygınlaşmaya başlamıştır. 3. yüzyılın ortalarından itibaren kavimler göçüyle birlikte İber Yarımadası'na yönelen Franklar, Alanlar ve Vandallar bölgeyi istila ederken 415'te Vizigotlar bugünkü İspanya topraklarını da içine alan daha geniş bir bölgede hakimiyet kurmuştur. Bu dönemde İspanya Hristiyanlaşmış ve kilisenin devlet ve halk üzerindeki etkinliği artmıştır. İspanya 16. yüzyılın sonlarından itibaren sömürge faaliyetlerindeki öncülüğünü kaybetmiş, 1588'de İngiltere donanmasına karşı alınan mağlubiyetin ardından din savaşları, iç karışıklıklar ve taht mücadeleleriyle devlet zayıflamaya başlamıştır. Bu sürecin doğal bir neticesi olarak İspanya 1640'da Portekiz'in, 1648'de ise Hollanda'nın bağımsızlığını kabul etmek zorunda kalmıştır. Yüzyılın devamında İspanya toprak kaybetmeye devam etmiş, bugün İtalya, Belçika, Avusturya sınırları içerisinde kalan pek çok bölge terk edilmiştir. Devletin Habsburg Hanedanı üyesi son kralı 2. Carlos'un çocuğunun olmaması sebebiyle onun 1700 yılındaki ölümü taht kavgalarını beraberinde getirmiş, 1701-1714 yılları arasında devam eden İspanya Veraset Savaşı'nın ardından imzalanan Utrecht Barış Anlaşması sebebiyle 5. Filip tahta çıkmıştır. Böylece İspanya tarihinde Habsburg dönemi sona ermiş ve Bourbon Hanedanı dönemi başlamıştır. Bu hanedan kısa aralıklar dışında günümüze kadar devam etmiştir ve halen İspanya Krallığını Bourbon Hanedanı yönetmektedir. Diğer taraftan 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupa'da yaşanan Napolyon Savaşları'nın İspanya'da oluşturduğu zafiyetin ardından Küba ve Porto Rico dışındaki Amerika'daki tüm sömürgeciler de birbiri ardına bağımsızlıklarını kazanmıştır. 1. Dünya Savaşı'na gelindiğinde ise İspanya tarafsız
tarafsız kalmasına karşın savaştan olumsuz etkilenmiştir. 1931 yılında 13. Alfonso'nun tahttan feragat etmesi üzerine Cumhuriyet ilan edilerek yeni anayasa hazırlanmış, ancak ortaya çıkan siyasi boşluk İspanya'yı 20. yüzyılın en kanlı iç savaşlarından birine sürüklemiştir. İspanya ekonomisi gayri safi milli hasılaya göre dünyanın 13. büyük ekonomisi ve satın alma gücü açısından dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir. Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Rusya'nın ardından Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi konumundadır. İspanya'nın en önemli geçim kaynaklarından birisi ise turizm sektörüdür. Her yıl milyonlarca turist alan İspanya, 2022 verilerine göre dünyanın en fazla turist alan ikinci ülkesidir. İspanya mutfağına gelecek olursak, İspanya yemek kültürüne özen gösteren bir ülkedir. Her öğünde doyurucu ve lezzetli menüler çıkarmayı seven İspanyollar, hazırladıkları enfes tatlar ile dünyada bir ün kazanmıştır. Yemek çeşitlerinin zenginliğiyle bilinirler. Akdeniz iklimi hakim olduğu için yemeklerde zeytinyağı mutlaka kullanılır. Ayrıca incir, üzüm ve zeytinle lezzetlenen mezeler ve yemekler İspanyollar tarafından sıkça tüketilir. İspanyol mutfağı peynir bakımından da oldukça zengin bir mutfağa sahiptir. Her süt türünden çeşit çeşit peynirler elde ederek hem kahvaltılarını hem de diğer öğünlerini zenginleştirirler. Bazı ünlü İspanyol yemekleri ise paella, empanada, marimutanya ve tapastır.